Şimdi bir casus düşünün, Gestapo ona Avrupa'nın en tehlikeli kadını diyor ama kendi müttefikleri onu topallayan kadın olarak tanıyor. İşte bugün İkinci Dünya Savaşı'nın en sıradışı, en akıl almaz kahramanlarından Virginia Hall'un hikayesine dalıyoruz. Her şey bu cümleyle başlıyor aslında. Düşmanlarının ona verdiği isimle. Bu sadece bir lakap değil, onun sahada ne kadar etkili olduğunu somut bir kanıtı. Düşünün, işgal altındaki bir kıtada Nazi Almanyası'nın en korkulan gizli polis teşkilatı Gestapo'nun bir numaralı hedefi haline gelmiş bir kadın. Ve işte hikayeyi bu kadar inanılmaz kılan yapbozun ilk parçası da tam olarak bu. Onu aslında daha savunmasız, daha zayıf göstermesi gereken bir özellik, onun en büyük silahlarından birine dönüşecekti. Evet, bu topallamanın bir sebebi var. Cuthbert adını verdiği tahta bir bacak. Ama sakın bunu bir engel olduğunu düşünmeyin. Bu bacak onun yılmaz iradesinin adeta bir sembolü olacaktı. Gelin şimdi zamanda geriye gidelim. Yıl 1942. Yer işgal altındaki Fransa. Nazilerin demir yumruğu altındaki bu topraklarda korku kol geziyor. Her köşe başında bir tehlike, her gölgede bir casus pusuda bekliyordu. Virginia'nın dehası işte tam da burada yatıyordu. Görünüşünü mükemmel bir kamuflaj olarak kullanıyordu. Naziler onu topallayan, zararsız bir köylü kadın olarak görüp geçerken, o aslında Nazilerin burnunun dibinde sabotajlar organize ediyor, ikmal hatlarını havaya uçuruyordu. Peki bu bizi şu soruya getiriyor. Amerikalı bir kadın nasıl oldu da Gestapo'nun en çok arananlar listesinin başına oturdu? Her şeyin nasıl başladığını anlamak için gelin biraz geçmişine gidelim. Virginia aslında son derece hırslı ve parlak bir genç kadındı. Hayali bir diplomat olarak ülkesine hizmet etmekti. Ama Türkiye'de geçirdiği o talihsiz kaza hayatının yönünü tamamen değiştirdi. İşte bu onun için tam bir yıkımdı. Bütün o yeteneğine, bildiği onca dile, azmine rağmen hayalini kurduğu işin kapıları yüzüne böyle kapanmıştı. Kendi ülkesi fiziksel bir engeli var diye onu reddetmişti. Ama Virginia pes edecek biri değildi. Madem kendi ülkesi onu istemiyordu, o da hizmet etmenin başka bir yolunu bulacaktı. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde, hiç tereddüt etmeden İngiltere'nin çiçeği burnunda gizli casusluk teşkilatı SOE'ye katıldı. Ve bu işte tek kelimeyle olağanüstüydü. Almanların gözünün önünde direniş ağları kurmak için o kadar zekice, o kadar yaratıcı yöntemler kullandı ki, yöntemleri çok basitti, gündelikti. İşte tam da bu yüzden Nazilerin o teknolojik takibine yakalanmıyordu. Böylece onlardan hep bir adım önde kalmayı başardı. Başarısı o kadar büyüdü ki, Nazi rejiminin en acımasız, en gaddar figürlerinden birinin Lyon kasabının kişisel hedefi haline geldi. Klaus Barbie'nin bizzat onun peşine düşmesi, Virginia'nın ne kadar büyük bir tehdit olduğunun en net göstergesiydi. 1942'nin sonlarına doğru çember artık iyice daralmıştı. Gestapo her yerde onu arıyordu. Virginia için tek bir çıkış yolu kalmıştı. Umutsuz bir kaçış denemek. Londra'ya yolladığı bu kısacık mesaj aslında yaşadığı cehennemi özetliyordu. Düşünün, kışın ortasında karlı Pireneleri yürüyerek aşmaya çalışıyorsunuz ve protez bacağınız Cuthbert her adımda size dayanılmaz bir acı veriyor. Bu gerçekten insanüstü bir dayanıklılık sınavıydı. Londra'dan gelen cevap ise tüyler ürpertici. Eğer Cuthbert sorun çıkarıyorsa ortadan kaldırın. Korkunç bir yanlış anlaşılma. Londra'daki merkez Cuthbert'ın bir insan, bir kod adı olduğunu düşünmüştü. Düşünebiliyor musunuz? İşte o an Virginia'nın dağların tepesinde ne kadar yalnız, ne kadar çaresiz olduğunu anlıyoruz. Bu akıl almaz kaçıştan sonra İngilizler onun artık deşifre olduğunu, Fransa'ya dönmesinin çok riskli olduğunu söylediler. Ama Virginia için savaş bitmemişti. Mücadeleyi bırakmayı aklının ucundan bile geçirmedi. Kararlılığı gerçekten inanılmazdı. Madem İngilizler onu geri yollamıyordu, o da Amerikalıların yeni kurulan istihbarat servisi OSS'ye katıldı. Ve düşman hatlarının gerisine dönebilmek için kendini baştan yarattı. Yaşlı bir sütçü kadın kimliğine büründü. Bu sadece bir kılık değiştirme değildi. Tam anlamıyla bir yeniden doğuştu. Ve 1944'te Fransa'ya muzaffer bir şekilde geri döndü. D-Day çıkarması öncesi gerilla savaşı organize etmek için paraşütle atladı. Evet, hayalet geri dönmüştü ve eskisinden çok daha tehlikeliydi. Bu yeni kimliğiyle Fransa'nın tam kalbinde yepyeni direniş hücreleri kurdu. Onun komuta ettiği bu gruplar 150'den fazla Alman askerini öldürerek işgalci güçlere çok ağır kayıplar verdirdi. Ama etkisi bununla da sınırlı kalmadı. Organize ettiği operasyonlar sayesinde 500'den fazla düşman askeri de esir alındı. Bu, Nazi savaş makinesine vurulmuş çok ama çok önemli bir darbeydi.
Savaş bittiğinde gösterdiği bu inanılmaz hizmetler nihayet karşılığını buldu. İkinci Dünya Savaşı'nda üstün hizmet haçını alan tek sivil kadın oldu. Bu, Amerika'nın cesaret için verdiği en yüksek ikinci askeri nişan. Onun kahramanlığının ne kadar olağanüstü olduğunun bir kanıtı. Ama belki de hikayenin en etkileyici kısmı burası. Yaptığı onca şeyden sonra asla şöhretin, tanınmanın peşine düşmedi. Hayatının geri kalanını da tıpkı operasyonlarındaki gibi sessizce, gözlerden uzak geçirdi. Yıllar boyunca onun hikayesi gizli dosyalarda, tozlu arşivlerde unutulup gitti. Ama ne mutlu ki şimdi nihayet tüm zamanların en büyük casuslarından biri olarak hak ettiği o yeri buluyor. Ve bu analizimizi sizi de biraz düşündürecek bir soruyla noktalıyoruz. Virginia gibi cesaret ve fedakarlık dolu hikayeleri unutulmuş, gizli kalmış daha kaç kahraman var? Tarihin tozlu sayfaları arasında keşfedilmeyi bekleyen daha kimlerin ilham verici hayatları var?